İstemeden çekmeye başladım. Buradaki hayatın en sevdiğim yanı bu işte. Pazarda olmak, Duruyor mu? telaşsız sabahlar geçirmek. Bayağı hızlıyız. Kısacası Susam aldık. sıradan rutinlere sahip olmak. İnsan şehrin o kaosundan kaçıp bu yavaşla bir kere alışınca o yeni ve huzurlu hayat hissinin hiç bozulmadan sonsuza kadar böyle sakin süreceğini sanıyor. Ama bilirsin, fazla sakinlik her zaman yaklaşan bir fırtınanın habercisidir. Buradaki hayatımızın en sıradan dertlerinden birinden bahsedeceğim şimdi. Böyle bir yere taşındık. Bir de havuzumuz var. Havalar da ısındı. Neden onu temizletip de girmeyelim ki? Ama bu keyif biraz beklemek zorunda. Çünkü bayram yaklaşıyor ve yaklaşık bir hafta sonra İstanbul'da olmamız lazım. Aslında buraya taşındığımızdan beri bu İstanbul'a ikinci gidişimiz. İşte özlemdir, bir şeyleri kutlamaktır falan derken gittik. Ama bu seferki gidişimizde fazla eşyalarımızdan ve fazla kıyafetlerimizden biraz kurtulmak istiyoruz. Ama hepsinden önemlisi büyük bir kriz beni bekliyor. Biz Japonya'dayken sağ olsun annemler burada kaldılar Pamanoslara bakmak için. Ama annem dönerken yüzüğünü burada unutmuş. O yüzden İstanbul'a gitmeden önce onu bulmam şart. Çünkü ya ablam doğduğunda ya da ben doğduğumda hediye alınmış gibi, yani öyle özel bir yüzük. Bana yerini de söyledi ama aradığında orada bulamadım. Yine de o yüzük İstanbul'a gitmeden kesinlikle ama kesinlikle bulunmalı. Normalde hemen hazırlığa başlamalıyım biliyorum. Ama haftada bir video çekmeye başladığımdan beri yedek hiç video biriktiremedim. Bu tatilde de rahat etmek istiyorsam ekstra bir video hazırlamam şart gibi duruyor. Ama şöyle bir gerçek var, eğer videoları yaparsam valizler yetişmeyecek, eğer hazırlık yaparsam da videolar. Bir insanın neden bu kadar çok eşyası olur? Yani biraz istifçilik falan mı var bizde? Yani düşününce birçoğunu da giymiyorum. O yüzden artık vedalaşmanın vakti geldi. Tamam, eşyaları ve kıyafetleri ayıklamaktan vazgeçtim. Aslında vazgeçmedim, vaktim yok. Bavulla gitmekten de vazgeçtim. 2 tane sırt çantası çıkardım. Sadece ihtiyacımız olanları alacağım. Bence yeter. Hafiflemek çünkü bazen en büyük zaman tasarrufu. Bugünün konusu bir işi yaparken kendini birazcık derde sokmalı mısın? Birazcık. Bence birazcık sokmalısın. Çok değil. Çok değil ama herkesin birazcığı ve çoğu farklı olduğu için orada bir karışıklık yaşanıyor. İnsan birazcık stres olmalı. Bence olmalı çünkü öbür türlü salıyorsun. Yani ben salıyorum. Bir itici güç lazım. Ama fazla olduğunda da sevmiyorum bu itici güç. Rahatsız ediyor beni. Kötü hissettiriyor. Çok geriyor. O zaman da yapacağın işi de yapamıyorum. Ben öyle hissediyorum. Bugün havuzumuz doldu. Bugün saat 4-5 gibi temizlenecek. O yüzden bugün de giremeyeceğiz. Normalde bugün gireriz diye düşünüyorduk. Ama yarın kesin giriyoruz. Erken bir yaz gelişi. Daha önce hiç ama hiç diye hatırlıyorum Mayıs'ta havuza girmedim. Bu kadar sıcak olmasını da beklemiyordum. Biz dönüşümüzde zaten hazırlamak istiyorduk havuzu ama oldu. Daha da iyi oldu. Neyse bugünlük bu kadar. Ben masadan kalkamadığım için sağ olsun Berkay havuzuyla ilgilendi. Burası nasıl açılıyor ya? Gitti mi? Bir adet havuz odamız var. Benim havuzuyla pek bir iletişimim olmadı. Yani sadece tek iletişimim yaptığım böreği beğenmesi oldu. Neyse böreği yerken de izliyordu. Gerçeği bunu izliyordu. Neyse bizim havuz süpürgemiz yokmuş. O yüzden bu temizletme işi biraz yarım kaldı. Dönünce devam ederiz diyoruz ama bilmiyorum geç kalır mıyız ne olur. Şimdi asıl önemli görev yaklaşık bir 300 kilo tuz var. Onu havuz suyuyla buluşturmamız gerekiyor. Gidiyor. Gitmekte. Allah. Ben böyle falan mı döksem acaba ya? Yok. Evet, tüm tuz torbası mıydı bunlar? Tuz torbalarımızı açtık. Hemen göstermek istiyorum. Bu tuz neydi? Göl tuzundan imal edilmiş. Çok yüksek. Konya diyor. Ben biraz sanmıştım. Göl diye. Neyse. Biraz döküldü. Şeyler de içeri düştü. Onu demeseydin iyiydi. Şimdi nasıl yapalım geri kalanı? Böyle ortaya. İçimde hala çözemediğim şeyler var. Buranın bu derin sessizliğiyle bütünleşiyorum sanki diyorum ama bir yandan da
O eski kalabalığı, ritmi ufaktan özlediğimi görüyorum kendimde. Gidişimize son 2 gün kaldı ve planlar resmen birbirine girdi. Ama gerçekten önümde küçük bir pürüz var çözmem gereken. Yani bir yüzük evde nasıl böyle sırra kadem basabilir? Annelerin o mistik güçlerini hiçbir zaman ama hiçbir zaman hafife almayın. Gerçekten de tam söylediği yerdeydi. Sadece benim o panik halimle görmem biraz zaman aldı ama bulduk. Evet, hazırlığı hallettik ve artık yola çıkıyoruz ama dürüst olmak gerekirse içimizde tuhaf bir isteksizlik var. Aklımız geride bıraktığımız Pamanoslarda, yarım kalan havuzda ve bu sakin hayatın tam kendisinde. İnan sevdiklerimizi görme motivasyon olmasa o kapıdan dışarı adım atacağımız yok. Şehre dönmek her zamanki gibi garip bir his. Allah'tan ara ara kameradan Pamanosları izleyip içimizi rahatlatıyoruz. Her şey de yolunda gibi gözüküyor ama evde elektrikler kesildi, şalter dağıttı. Kameraların hepsi kapandı. Böyle olunca da tam tabiriyle kedilerin durumu hakkında bir karanlığın içine düştük. Onlardan çok uzaktayız, başka bir yerdeyiz ve burada hissettiğim çaresizliği tarif edemiyorum. Ama o kriz anı bize ne istediğimizi çok net gösterdi. Ziyaretimizi belki kısa kesmek zorunda kaldık. Hemen geri dönüyoruz ama böyle daha rahat edeceğimize eminim. İnsanın doğduğu şehir olsa da, ailesini ne kadar özlese de, kendi kurduğu, aidiyet hissettiği yuvaya dönmenin hissi bambaşka. O sakin hayat, arkada bıraktığımız kediler, bizim asıl merkezimiz burası olmuş. Koskoca valizlerden vazgeçip sadece 2 sırt çantasıyla seyahat edebilen biri olarak dönüyorum artık. Hafifleyerek dönüyorum bu sefer İstanbul'dan. Yollar artık gözümde büyümüyor. Videoları da bu yüzden seviyorum. Artık sadece bir şeyler anlatmaktan yoruldum. O an yaşamayı ve yaşadığım hissi tam kendisinde paylaşmayı seçiyorum. Eğer sen de yüklerinden hafifleyip sadece 2 sırt çantanla çıkılan bu yeni hayat yolculuğunda bana eşlik etmek istersen yanımda olabilirsin. Yorumlarda kendi yolculuklarımızı konuşmak üzere. Hoşça kal.